Koronavirüs nedeniyle evde kaldığımız günlerde beslenmenin bozulması, fiziksel aktivitenin azalması ve yanlış bilgilendirme sonucu ilaçların bırakılması, kontrol altına alınamayan hipertansiyon hastalığını artırıyor. Koronavirüsle alakalı ülkemizde ve dünyada yapılan çalışmalara bakıldığında COVID-19 kaynaklı ölümlerin daha çok 65 yaş üstü olduğu ve hayatını kaybeden kişilerde ise en çok rastlanan ek hastalığın hipertansiyon olduğu görülüyor. Biruni Üniversite Hastanesi kardiyoloji uzmanı doktor öğretim üyesi Emrah Özdemir, hipertansiyon ve hipertansiyon riski olan hastalara şu önemli uyarılarda bulundu. Hipertansiyon ilaçları bırakılmamalı. Bu süreçte hipertansiyon ilaçları hekimin bilgisi dışında bırakılmamalı ve düzenli hekim kontrolleri ihmal edilmemelidir. Hipertansiyon hastaları COVID-19 enfeksiyonundan korunmak için sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımına mutlaka riayet etmeli. Özellikle 65 yaş üstü ve ek hastalığı diyabet, kalp yetmezliği, akciğer hastalığı gibi olan hipertansiyon hastaları bu dönemi mümkün olduğunca evinde geçirmelidir. Hipertansiyon hastaları ve hipertansiyon açısından risk taşıyan bireyler beslenmelerine dikkat etmeli, kilo almamalı, sigara ve alkolden uzak durmalı, gereksiz ağrı kesici ilaçlar kullanmamalı, kullandığı hipertansiyon ilaçlarını bırakmamalıdır. Bu belirtiler varsa mutlaka doktora başvurulmalıdır. Hipertansiyon sıklıkla enseden başlayan ve yukarı doğru yayılan baş ağrısı, burun kanaması, kulaklarda çınlama, halsizlik, çabuk yorulma, sık ya da az idrara çıkma ve bacaklarda şişkinlik halinde belirtiler verebilir. Göğüs sırt ağrısı, nefes darlığı, şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, denge kaybı gibi yakınmalar varsa mutlaka doktora başvurulmalıdır. Hipertansiyon görülme yaşı düştü. Yaş ilerledikçe hipertansiyon görülme sıklığı artmasına ve geçmişte hipertansiyonun yaşlılık hastalığı olarak bilinmesine rağmen son yıllarda özellikle gençlerde görülen düzensiz beslenme, fiziksel aktivite azlığı, obezite, yoğun sigara ve alkol kullanımı neticesinde hipertansiyon maalesef çok daha erken yaşlarda görülmeye başlanmıştır. Hipertansiyon risk faktörleri, ailede hipertansiyon hikayesi, obezite, sigara, diyetteki tuz miktarının yüksek olması, stres, ırk, cinsiyet, yaş, diyabet ve hiperlidemi sayılabilir. Bu risk faktörlerine sahip olan kişilerin hipertansiyon açısından daha dikkatli olması gerekir. Düzenli ve doğru tansiyon ölçümü önemli. Hipertansiyon kan basıncımızın 140/90 mmHg'nin üstü olması olarak tanımlanabilir. En az 2 farklı günde yapılan ölçümlerde tansiyon değerlerinin 140/90 mmHg'nin üstünde çıkması hipertansiyon olarak adlandırılır. Tansiyon ölçmenin belli başlı kuralları vardır. Öncelikle ilk defa ölçüm yapılacak kişilerde her iki koldan da ölçüm yapılmalıdır. Genelde sağ kolda tansiyon biraz daha yüksektir. Ancak bu yükseklik farkı 10, en fazla 15 mmHg'yi geçmez. Eğer iki koldaki tansiyon farkı daha yüksekse altta yatan ve düşük ölçülen kol damarında veya aort damarında daralmaya neden olabilecek bir damar sertliği hastalığının araştırılması gerekir. Tansiyon her zaman yüksek çıkan koldan ölçülmelidir. Tansiyon ölçmeden önce hasta idrarını yapmalı, oturur vaziyette en az 5 dakika dinlenmiş halde olmalıdır. Ölçümden en az 30 dakika öncesine kadar sigara ve kahve gibi tansiyon ve kalp hızını etkileyecek maddeler içilmemiş olmalıdır. Yemek öncesi aç karnına ölçümler yapılmalı ve ölçüm yapılırken bacak üstüne atılmamalı ve konuşulmamalıdır. Dijital ölçüm yapan cihazlar kullanılacaksa koldan ölçüm yapanlar tercih edilmelidir. Tedavide ilk kural yaşam şekli değişikliği. Hipertansiyon tanısı konulduğunda ilk yapılması gereken yaşam tarzı değişikliğidir. Hastalar ideal kilonun üzerinde ise yeterli ve dengeli bir diyet programıyla normal kilolarına dönmesi önerilir. Tuz tüketimi kısıtlanmalı. Meyve, sebze tüketimi arttırılmalı. Yemeklerde limon, sarımsak, kekik, maydanoz kullanımı artırılabilir. Margarin, tereyağı ve kuyruk yağı gibi doymuş yağ oranı yüksek gıdalar diyetten çıkarılır.
Hastaların sıvı yağ, özellikle zeytinyağı kullanması, karbonhidratların, zengin besinlerin, hamurlu gıdalar ve tatlılar mutlaka azaltılmalı, omega 3 alımının artırılması için balık tüketilmesi önerilir. Alkol ve sigara kullanımı kesinlikle uzak durulmalı. Stresten uzak bir yaşam sürülmelidir. Haftada 5 gün yarım saat düzenli egzersiz yapılmalıdır. Tansiyon hastalarının düzenli fiziksel aktivite yapması kan basınçlarının düzenlenmesini sağlar. Yaşam tarzındaki değişikliklere uyum sağlayarak ilaç kullanılmadan hipertansiyon tedavi edilebilir. Ancak tüm bu önlemlere rağmen tansiyon değerleri hala yüksek seyreden hastalara ilaç tedavisi başlanır. Kronik bir hastalık olarak hipertansiyon yaşam boyu belirli aralıklarla doktor kontrolü gerektirir. Hipertansiyon, doktor ve hastanın beraber uyum içerisinde hareket ederek tedavi edebileceği bir hastalıktır. Ancak unutulmamalıdır ki çoğu zaman sadece doktorunuzun verdiği ilaçları alıp gerekli yaşam tarzı değişikliklerini yapmamak hipertansiyon tedavisinde tek başına yeterli olmayabilir. Tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Hipertansiyon damar sertliği olarak bilinen aterosklerozun en önemli nedenlerindendir. Hipertansiyon tedavi edilmezse kalp krizi, kalp yetmezliği, pıhtı ve beyin kanamasına bağlı gelişebilen inme, böbrek hastalıkları, aort damar genişlemesi ve yırtılmaları, bacak damarlarında tıkanmalar, görme bozuklukları, hafıza sorunları, Alzheimer hastalığı ve cinsel fonksiyon bozukluklarına neden olabilir.